Aralık ayında Kuzey Yarımküre'den gökyüzüne baktığınızda Plidas ya da Yedi Kız Kardeş olarak bilinen yıldız kümesini görebilirsiniz. Bizim ülker takım yıldızı olarak bildiğimiz küme, Kuzey Yarımküre'de Kasım ayı boyunca izlenebiliyor. Dikkatli bir şekilde bakarsanız 6 yıldız sayacaksınız. Astronomide Messier 45 olarak geçen yıldız kümesi Dünya'dan 440 ışık yılı uzaklıkta. Binden fazla yıldızı barındıran kümede en parlak 6 tanesi çıplak gözle görülebiliyor. Peki Dünya'nın dört bir tarafında neden 7 olduğundan bahseder ve hakkında benzer hikayeler anlatılır. Gaia Uzay Teleskobu ile yapılan ölçümler Plidas yıldız kümesinin gökyüzünde yavaşça hareket ettiğini gösteriyor. Yıldızlardan biri olan Plei'in Atlas yıldızına o kadar yakın ki çıplak gözle bakıldığında tek bir yıldız gibi görünüyor. Araştırmacılar yıldız hareketleri yakından incelendiğinde bu hikayelerin takım yıldızının oldukça farklı göründüğü bir zamana, neredeyse 100 bin yıl öncesine ait olduğunu düşünüyorlar. Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan hikayelerin benzerleri Afrika, Asya, Amerika, Avustralya kültürlerinde de karşımıza çıkıyor. Avustralyalı aborjinlerin hikayeleri nasıl oluyor da Yunan hikayelerine bu kadar benziyor? Antropologlar önceleri Avrupalıların Yunan hikayelerini Avustralya'ya getirdiğine ve aborjinlerin bunu kendilerine göre ayarladığını düşünüyordu. Ancak aborjin hikayelerinin kökeni çok daha eskiye dayanıyor. Aborjinler ve dünyanın geri kalanı ile arasında en az 50 bin yıl boyunca çok az temas olmuş. Öyleyse neden aynı hikayeleri paylaşıyorlar? Birçok kültür kümenin 7 yıldıza sahip olduğunu, ancak 6'sının görülebildiğini kabul ediyor. Ardından 7.'nin neden görülmediği ile ilgili dünyanın en eski hikayesi anlatılıyor. Tarihçiler modern insanın 100 bin yıl önce Afrika savanalarından çıkıp dünyanın dört bir tarafına göç ettiğine inanıyor. Tüm bu insanlar bu hikayeleri kamp ateşi başında birbirine anlatmış ve yanlarında dört bir tarafa taşımış olabilirler mi? Bu mümkün tabii ve bu da bu hikayeyi dünyanın en eski hikayesi yapıyor. Plidas eski çağlardan beri birçok kültürde biliniyor. Edebiyatta adı geçen ilk yıldızlar arasında ve yaklaşık M.Ö. 2350 tarihli Çin yıllıklarında da görülebiliyor. Yunan mitolojisinde Plidas 7 kız kardeştir. Maia, Alcyon, Astrop, Selano, Taygiti, Elektra ve Miro. Babaları bir titan olan Atlas'tır. Tanrı Zeus tarafından dünyayı taşıma ve ayakta tutmakla görevlendirilmiştir. Anneleri ise denizlerin efsanevi koruyucusu Pleia'ndır. Hikayede bir de avcımız var. Orion, denizler tanrısı Poseidon'un oğlu, muhteşem güzelliğe ve güce sahip bir avcıdır. Eski tasvirlerde vahşi hayvanları büyük bir bronz sopa ile sürerken görülür. Antik yıldız haritalarında Orion, sağ elinde bir sopa, sol elinde de bir kalkan veya aslan postu tutan ve boğanın hücumuna bakan bir avcı olarak betimlenmiştir. Boğa takım yıldızında yer alan Aldebaran yıldızı boğanın gözünü işaret eder. Arkasında ise Plidas vardır. Orion'un arkasında onun av köpeği olan Canis Major takım yıldızı yer alır. Hikaye genel olarak avcılar tarafından kovalanan, yaralanan ve bir takım yıldızına dönüşen büyük bir hayvanın hikayesidir. Burada hayvan ya ayı ya da boğadır. Avcının elinde mızrak veya ok ile yay vardır. Yunan mitolojisi kendisini Mısır mitolojisiyle beslemiş olsa da isimler değişmiştir. Hikaye hemen hemen benzerdir ve belirli temaları takip eder. Avcı Orion ile tesadüfen karşılaşan kız kardeşler ve anneleri av durumuna düşerler. Orion onları gözüne kestirmiştir ve birlikte olmak ister. Kız kardeşler kaçmaya başlarlar. Zeus onları Orion'dan korumak için bir güvercin haline dönüştürür ve gökyüzüne yerleştirir. Miro kayıp kız kardeştir. Onun yıldızı astronomlar tarafından haritası çıkarılan son yıldızdır. Kümedeki en sönük yıldızdır ve çıplak gözle görülmez. Bazı efsaneler onun ölümlü bir kral olan Sisyphus ile evlendiği için utancından yüzünü sakladığını ve kaybolduğunu anlatır. Çünkü kocası Sisyphus bir suçludur. Cezası ise ağır bir taşı bir tepeden cennetin kenarına yuvarlamaktır. Ancak taş her seferinde geri yuvarlanır. Mirok da tıpkı babası gibi omuzlarında büyük bir yük taşıyordur. Hindistan'ın en eski destanı olan Mahabharata'da Tanrı Shiva'nın oğlu olan Kartikeya'nın lakabı korkunç savaşçı ve avcı anlamına gelen Rudra'dır.
Aynı lakap Shiva için de kullanılır. Orion gibi Kartikeya da muazzam gücüyle ünlüdür. Aynı zamanda Betelgeuse yıldızının baş tanrısıdır. Orion gibi o da bir mızrak kullanır. Mahabharata'da Kartikeya mızrağını kullanarak kötü iblis boğayı öldürür. Mızrak boğanın omzuna saplanır ve Plidas da tam buradadır. Hint efsanelerinde de yıldız kümesi kız kardeşler olarak anılır. Bu kız kardeşler Büyük Ayı'da yer alan 7 bilgenin eşleridir. 6 kız kardeş Kartikeya'yı emzirmek için eşlerinden ayrılmış, sadece birisi kocasının yanında kalmıştır. Hint efsanelerinde kozmik avcı iyidir, süt annelerini kötü boğadan kurtarmıştır. Mahabharata'ya göre Tanrı Shiva savaş alanında şeytani boğanın oğlu Kartikeya tarafından öldürülmesine tanıklık etmek için hazır bulunmuştur. Amerika'nın Wyoming eyaletinde Mateo Tipi ya da Şeytan Kulesi olarak bilinen 366 metrelik kaya oluşumu hikayenin kaynağını oluşturuyor. Efsaneye göre Kiowa kabilesi kışı geçirmek için güneye doğru ilerlerken çok sayıda ayının bulunduğu bir dere kenarında kamp yaparlar. Bir gün 7 genç kız dere kenarında oynarken aniden ayılardan biri onları kovalamaya başlar. Korkuya kapılan kızlar kayanın üzerine çıkar ve büyük ruhtan onları korumasını isterler. Büyük ruh kızların çığlıklarını duyar ve kayanın yukarı doğru büyümesini sağlayarak kızları yanına alır. Ayılar kızlara ulaşamaz ama pençeleriyle kayayı tırmalamaya devam ederler. Kaya bu pençe darbeleriyle daha da büyüyerek kızları yıldızlara doğru iter. Alberta ve Montana'daki Karaayak kabilesi için bu yıldızlar yetim çocuklardı. Babasız olan bu çocuklar kabileleri tarafından reddedilmiş ve bir kurt sürüsü tarafından evlat edinilmiş. Yeryüzünde yalnız olmaktan sıkılan çocuklar büyük ruhtan gökyüzünde birlikte oynamalarına izin vermesini istemişler. Büyük ruh isteklerini yerine getirmiş ve onları bir yıldız haline getirmiş. Kurtlar kabiledeki insanlara acımasızlıklarını hatırlatmak için her gece kayıp arkadaşlarına olan özlemlerini dile getirmeye ve gökyüzüne doğru ulumaya başlamış. Plidas birçok uygarlık için takvim görevi görmüştür. Antik dünyada kümenin gün doğumunda ufukta ilk kez göründüğü zaman denizcilik sezonunun açıldığının habercisiydi. Şu an kutlanan Cadılar Bayramı, Plidas kümesinin gökyüzünde en yüksek noktaya geldiğinde yapılan eski bir druid ayininden gelmekte. Bu nokta yaşayanlarla ölüleri ayıran perdenin en ince olduğu zamandır ve gece yarısı Plidas cennetin tam ortasındadır. New Mexico'da Plidas bahar aylarında gökyüzünden kaybolduğunda ekin ekme zamanının geldiğini haber verir. İncil'de yıldız kümesinden 3 yerde bahsedilir. Eyüp 9.9'da Ayı ve Orion'u yaratan odur. Eyüp 38.31'de Orion'un kemerini çözebilir misin? Amos 5.8'de Plidas ve Orion'u yaratan odur. Bazı tefsirciler Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde bahsedilen yıldızın Türkçe Ülker, Arapça Süreyya olan Plidas olduğunu söyler. Araplar arasında Süreyya akşam vakti doğarsa çoban örtü ister sözü kışın geldiğinin habercisidir. Tüm bunlara baktığımızda birçok yıldız deseninin ve astrolojik sembolün binlerce hatta on binlerce yıl önce tanımlandığını gösteriyor. Bunun anlamı bazı eski efsanelerin Holocene çağının başlangıcından önce ortaya çıkması olabilir. Platon, Kritias'ta Atlantis'in 10 kralının Atlantis'in merkezindeki Poseidon tapınağında toplandıklarında tapınak kompleksinin içinde serbestçe dolaşan boğalardan birini yakaladıklarını yazmıştır. Yakaladıkları boğayı sütuna götürdüler ve kanı kutsal yazıtın üzerine düşecek şekilde boğazını kestiler. Atlantis kralları neden Poseidon'un emirlerinin yazılı olduğu kutsal sütunun üzerinde bir boğayı kurban etsinler ki? Çok büyük bir öneme sahip olan ve muhtemelen Poseidon'la veya Orion'la ilişkilendirilen bir boğa öldürme sahnesini yeniden mi canlandırıyorlardı? Atalarımız belki bu hikayeleri hatırlamak ve aktarabilmek için yıldızlardaki belirli desenleri kullandılar. Hepsine birer karakter vererek olayları hayal etmiş ve sözlü olarak aktarmış olabilirler. Belki gökyüzü yazılı kayıtların çoğunu yok eden zamanın tahribatından kurtulabilmelerini sağladı. Dev bir televizyon veya tuval. Olası senaryo,
gece gökyüzünün altında kamp ateşi başında toplanan büyüklerin anlattığı masallar sözlü olarak aktarıldı, olay ve karakterler gökyüzüne yansıtıldı. Denizde uzun zaman geçiren ve yön bulmak için yıldızlara güvenen denizciler daha fazla desen ve takım yıldızı bulmuş ve bunları da uzak kültürler arasında dağıtmış olabilirler. 2020 yılında Harvard Üniversitesi'nden Profesör Christina Warrener ve Münih Üniversitesi'nden Profesör Philip Stockhammer liderliğindeki bir araştırma ekibi, şu an Filistin, İsrail ve Ürdün arasındaki bir bölge olan Güney Levant'ta M.Ö. 2000 yılında yaşamış bireylerin diş tartarlarında kurulmuş mikro kalıntıları ve proteinleri incelediğinde soya fasulyesi, zerdeçal ve muz gibi yerel olmayan maddeleri keşfetti. Bu da bu gıdaların Akdeniz'deki en eski kanıtlarını yüzyıllar hatta 1000 yıl geriye götürüyor. Egzotik yiyecekler M.Ö. 2000 yılda Güney Asya ve Yakın Doğu arasındaki teması ortaya koyuyor başlıklı çalışma, Ocak 2021'de Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlandı. Yazarlar makalede bu bilgiler bizi Bronz Çağ'ında Hint-Akdeniz ticaretinin karmaşıklığı ve yoğunluğunun yanı sıra erken Doğu Akdeniz'deki küreselleşme derecesini yeniden düşünmeye zorluyor diye yazdılar. Videoyu bitirmeden hikayenin öğelerini kullanarak kendi yazdığım versiyonunu paylaşmak istiyorum. Uzak bir galakside 7 küçük ve güzel yıldız vardı. Onlar Pleiades olarak adlandırılıyordu ve gökyüzünde hep beraber geziyorlardı. Bir gün Orion adında bir tanrı onları yakalamaya karar verdi. Pleiades'ı koruyan büyük bizon, Orion'la Pleiades'ın arasında duruyordu. Orion mızrağını fırlattı ve bizonu tam omzundan vurdu. Gökyüzünden süzülen bizonun kanı sonbaharda ağaçların yapraklarını kırmızıya boyadı. Bizon ölmemişti, yarasından kan damlıyordu. Yere uzandı ve Orion'un yaklaşmasını bekledi. Bahar gelince bizon iyileşmiş, yeniden ayağa kalkmıştı. Tekrar Orion'a karşı koyabilirdi. Ve bu savaş sonsuza kadar devam etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.